Antik Mısır, dünyanın en eski ve en etkileyici medeniyetlerinden biridir. Bu medeniyetin geride bıraktığı en önemli miraslardan biri de hiyeroglif yazılarıdır. Hiyeroglifler, yalnızca Mısır'ın tarihi, kültürü ve dini hakkında bilgi sunmakla kalmamış, aynı zamanda tarih boyunca insanları derinlemesine düşündüren birçok gizem ve sır barındırmıştır. Peki Mısır hiyeroglifleri ne anlatıyor? Bu yazılar gerçekten geleceğe bir mesaj vermek amacıyla mı yazıldı? Gelin birlikte Mısır hiyerogliflerinin anlamını, gizemlerini, yazılış biçimleri ve bu yazılarla ilgili çeşitli teorileri ele alalım. Hiyeroglifler, resimsel semboller kullanarak yazılmış bir yazı sistemidir. Antik Mısır dilinde hiyeroglif kelimesi kutsal kazıma anlamına gelir ve bu yazı sistemi genellikle tapınak duvarlarına, mezarlara, anıtlara ve papirüslere kazınmıştır. Hiyeroglifler yaklaşık 700'den fazla farklı sembol içerir ve bu semboller, kelimeleri, harfleri ve kavramları temsil eder. Hiyeroglifler, genellikle dini ve törensel metinlerde, kraliyet kitabelerinde ve anıtsal yazıtlarda kullanılmıştır. Bunlar, firavunların yaşamlarını, savaşlarını, zaferlerini ve ilahi bağlantılarını anlatmak için sıklıkla tercih edilmiştir. Ayrıca, Ölüler Kitabı gibi ölüm sonrası yaşamla ilgili inançları ve tanrılara yapılan duaları betimleyen dini metinlerde de yer almıştır. Örneğin, firavunların mezarlarında bulunan hiyeroglifler, onların ölümden sonraki yaşamda nasıl dirileceklerini, tanrılarla olan ilişkilerini ve ölümsüzlükle ilgili inançlarını anlatır. Aynı zamanda Mısır toplumunun günlük yaşamına dair bilgi de sunar. Tarım, ticaret, hukuk, sosyal yapı ve daha fazlası hakkında detaylar içerir. Mısır hiyeroglifleri, bu yönüyle antik Mısır kültürünün tüm yönlerini kapsayan bir bilgi kaynağıdır. Bazı araştırmacılar, piramitlerin ve mezarların içine kazınmış olan hiyerogliflerin, gelecekteki medeniyetlere mesajlar içerdiğini öne sürer. Özellikle Giza piramitlerinin içinde ve çevresinde bulunan yazıtlar, firavunların ölümsüzlük arzusu, Ruh'un öbür dünyadaki yolculuğu ve tanrılarla birleşme umudu hakkında bilgiler sunar. Bu yazıtların, sadece dönemin Mısır halkına değil, aynı zamanda gelecek nesillere de bir mesaj iletmek amacıyla yazıldığı düşünülür. Ancak bu teorinin somut kanıtları sınırlıdır. Hiyeroglifler arasında, bugüne kadar anlamı çözülememiş veya tam olarak neyi temsil ettiği anlaşılamamış bazı semboller de var. Özellikle bazı özel hiyeroglif sembollerinin gizli bilgiler veya kayıp bir bilgi sistemine işaret edebileceği düşünülmektedir. Dendera ışığı olarak bilinen bir hiyeroglif paneli, bazı teorisyenler tarafından antik Mısırlıların elektrik bilgisine sahip olabileceğini iddia etmek için kullanılmıştır. Ancak bu tür teoriler, genellikle popüler spekülasyonlara dayanmakta ve bilimsel topluluk tarafından kabul görmemektedir. Antik Mısır medeniyetinin düşüşüyle birlikte, hiyerogliflerin anlamı ve okuma yöntemi unutulmuştu. Ancak 1799 yılında, Rosetta taşının bulunması bu gizemi çözmekte önemli bir adım oldu. Rosetta taşı, üzerinde 3 farklı yazı sistemi bulunan bir taş levhadır. Taş, M.Ö. 196 yılında yazılmış ve taş üzerine aynı metin 3 farklı dilde yazılmıştı. Antik Yunanca, dönemin bilim insanları tarafından biliniyordu. Bu nedenle taş üzerindeki Yunanca metin, hiyerogliflerin çözülmesi için bir anahtar oldu. Fransız dil bilimci, Rosetta taşı üzerinde yıllarca süren çalışmalar sonucunda 1822'de hiyerogliflerin deşifre edilmesini başardı. Hiyerogliflerin hem sembolik hem de fonetik yani ses temelli işlevleri olduğunu keşfetti. Bu keşif, hiyerogliflerin ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını anlamamıza olanak tanıdı. Hiyeroglifler, genellikle taş, ağaç, papirüs ve duvarlar üzerine kazınarak veya boyanarak yazılırdı. Yazma işi, genellikle eğitimli yazıcılar yani katipler tarafından gerçekleştirilirdi. Katipler, toplumda büyük bir saygı görürdü ve hiyeroglif yazmak, çok özel bir beceri ve uzun bir eğitim gerektirirdi. Yazıtlar, genellikle sağdan sola, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru yazılırdı. Bu yön, yazıtın konumuna ve okunacak yere bağlı olarak değişebilirdi. Bazı gizemci ve ezoterik düşünce okulları, Mısır hiyerogliflerinin antik bilgi ve sırları koruma amacı taşıdığını öne sürer.
Bu teorilere göre hiyeroglifler sadece tarihsel olayları kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda zamanın ötesinde bir bilgi veya öğretiyi de içerir. Bu bilgi yalnızca belirli bir anlayış düzeyine ulaşmış kişiler tarafından deşifre edilebilir. Bu nedenle bazıları hiyerogliflerin gelecekteki topluluklara, özellikle de bilgiye aç bireylere belirli mesajlar ilettiğini iddia eder. Özellikle piramitlerde bulunan hiyeroglifler, bu teorilerin merkezinde yer alır. Bazı araştırmacılar, piramitlerdeki hiyerogliflerin ve sembollerin insanlığın kökenleri, kozmik sırlar veya gelecekteki felaketlerle ilgili ipuçları verdiğini düşünür. Bu tür teoriler, genellikle piramitlerin yapısal özellikleri, astronomik hizalanmaları ve mimari detayları ile desteklenmeye çalışılır. Büyük piramidin içindeki yıldız koridoru olarak bilinen geçitlerin, belirli yıldızlara veya takım yıldızlara hizalandığı ve bu hizalanmaların hiyerogliflerde kodlanmış bilgiler içerdiği iddia edilir. Bu teorilere göre Mısırlılar bu yapıları inşa ederken, hem dünya üzerindeki hem de kozmik bilgiyi geleceğe taşımayı amaçlamış olabilirler. Hiyerogliflerle ilgili birçok teorilerde bulunuyor ve Nickel'in Tanrıların Arabaları adlı kitabında popüler hale gelen hiyerogliflerin ve diğer antik yazıtların uzaylı varlıklarla olan etkileşimleri ve teknolojik bilgileri gizli bir şekilde ilettiğini iddia eder. Dendera Tapınağı'ndaki bazı hiyerogliflerin modern ampul ve elektrik bilgisine sahip olduğunu ileri sürer. Ancak bu teoriler çoğu bilim insanı tarafından kabul görmez ve genellikle bilimsel olmayan bir yaklaşım olarak değerlendirilir. Hiyerogliflerde gizli matematiksel ve geometrik bilgiler içerdiği de iddia edilir. Piramitlerin boyutları ve yapıları, belirli matematiksel oranlar ve astronomik hizalamalar temel alınarak inşa edilmiştir. Bu teorilere göre Mısırlılar yüksek seviyede matematik bilgisine sahiptiler ve bu bilgileri hiyeroglifler aracılığıyla gizli bir şekilde aktarmak istemiş olabilirler. Ancak bu teorilerde kesin kanıtlardan ziyade yorumlamalara dayanır. Hiyerogliflerde sıkça bahsedilen ölüm tanrısı Anubis, ölülerin ruhlarını koruyan ve onları yeraltı dünyasına götüren bir figür olarak tasvir edilir. Anubis'in hiyerogliflerdeki sembolizmi, ölümden sonraki yaşamın gizemlerini ve ruhun ölümsüzlüğünü temsil eder. Bazı araştırmacılar, Anubis'in sembolizminin Mısırlıların ölüm ve sonrası hakkında daha derin bir bilgiye sahip olduklarını ve bu bilgiyi geleceğe aktarmak istediklerini gösterdiğini öne sürer. Mısır hiyerogliflerinin anlamı ve içeriği hakkında geniş bir bilgi birikimi olmasına rağmen, geleceğe yönelik mesajlar taşıdığına dair iddialar, bilimsel bir temele dayanmaz. Hiyerogliflerin çözülmesi, bu yazı sisteminin büyük ölçüde tarihsel, dini ve kültürel bilgiler aktarmak için kullanıldığını ortaya koymuştur. Rosettar taşı ve diğer arkeolojik buluntular, hiyerogliflerin ne anlama geldiği konusunda net bilgiler sunar. Ancak, gizli mesajlar veya geleceğe yönelik kehanetler taşıdığına dair iddialar, daha çok spekülatif teorilere dayanır. Bilim insanları, hiyerogliflerin büyük oranda Antik Mısır toplumunun yaşamını, inançlarını ve tarihini kayıt altına almak için kullanıldığını kabul ederler. Hiyerogliflerin deşifre edilmesiyle birlikte, bu yazı sisteminin sembolik ve fonetik bir dil olduğu anlaşılmıştır. Mısır hiyerogliflerinin içeriği, tarihsel belgeler, dini metinler, mezar yazıtları ve hukuki belgeler gibi çeşitli konuları kapsar. Bu yazıların büyük bir kısmı, Mısır halkının günlük yaşamı ve ilahi inançları hakkında bilgi vermektedir. Mısır hiyeroglifleri, antik dünyanın en karmaşık ve etkileyici yazı sistemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.